Merhaba. Bugün bu dekoratif dikişin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu dikişi sadece overlock makinesi kullanarak yaptım. Diferansiyel ayarlarıyla ve adım genişliğiyle oynayarak bu dikiş yapılıyor. Ben dün hızımı alamayıp 3 tane, bir tane böyle kısa crop top yaptım. Bir tane daha böyle. Biri kardeşime, biri bana. Bir tane de kardeşime ceket altında giymek için uzun yaptım. Overlock serisine yeni video fikirlerinizi de duymak isterim aynı zamanda. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kardeşim çok sevdi. Böyle bir bluzon. Burada ipek kullanılmış. Ben ipek kullanmayacağım. Benim zaten kumaşım kendiliğinden esnek. Ribana örgülü bir kumaş. Ribanayı dikine kullanarak bu kıyafetin kulununu yapacağım. Yani buradaki gipenin verdiği elastikiyeti ben sadece ribanaların yönünü kullanarak sağlayacağım. Normalde ben pratik dikiş pek kullanmıyorum. Bunu başka bir videoda anlatırım nedenlerini. Bu videoda ama kullanacağım. Sadece bunun klonunu yapmak için kullanacağım. Baştan sona overlock makinesiyle dikeceğim. Tişörtün önü arkası yok. Onu fark ettim ben. Bunu ikiye katlayacağım ve kolların da yine ön arka kullanılmamış. Kumaşı ikiye katlıyorum. Ribana çizgilerinin düz olmasına çok dikkat ediyorum. Kumaşımı yerleştiriyorum. Buradan katlıyorum. Şu anda sadece üst bedeni keseceğim. Bu birazcık kısaydı. Bunun bir parmak boyunu büyüteceğim. Yanlardan bir parmak kadar şöyle dikiş payı vereceğim. Bu kadar esniyor. Bu da bu kadar esniyor. Yani stretching olarak bundan çok az daha fazla esniyor. O yüzden dikiş payına ek olarak yarım parmak kadar daha bir pay vereceğim. O da esneme farkı olacaktır. Bir parmak etek ucundan vererek kesiyorum. Sonra yandan bir parmak artı yarım parmak veriyorum. Yani şu hiza olacak. Sonra burada kolu yine aynı şekilde bir parmak artı yarım parmak ölçüsü olacak şekilde tekrar buradan da kesiyorum. Ve burayı tam sıfır keseceğim. Burada pay vermeyeceğim. Çünkü burada hem içe kıvırmayacağım hem de yakada sarkma yapacaktır. O yüzden burayı kendisi kadar alıyorum. Burayı da kestim. Bir tane beden oldu. Şimdi bu bedeni katlayarak bir tane daha keseceğim. Benim kumaşımda bir çizgi var. Burada yaklaşık benim 3 parmağım kadar mesafede bir çizgi var. Bu çizgileri yine denk getiriyorum. Yanlarda bu çizgileri çakıştıracağım. Birebir aynısından bir tane daha çıkartıyorum. Çünkü ön ve arka kalıp aynıydı. Beden kalıplarım tamamlandı. Şimdi kolu keseceğim hemen. Kol çizgisi buraya paralel olacak bu sefer de. Yine kolun katlanma yerine böyle koyacağım. Yine şurada sadece dikiş payı vereceğim. Buradan ve buradan dikiş payı vermeden keseceğim. Buradan dikiş payı vermiyorum. Sonra katlıyorum. Bu parça da tamam. Koldan bir tane daha keseceğiz. Dikişe geçebiliriz. İlk önce 4 iplikle ben bunları dikeceğim. Sonra da dekoratif dikişlerine geçeceğim. Şimdi makineme geçtim. 4 iplikle birleştirme dikişlerini yapacağım. Bu esnek bir kumaş. Esnek kumaşlarda diferansiyel sistemi gösterelim. Burada diferansiyel sistemi makinenin burası. Genelde bir de kullanıyoruz ama esnek kumaşlarda aşağı doğru indirmemiz lazım. Bu benim dün diktiğim bir kumaş olduğu için bu sadece bir kademe indirmem gerektiğini o yüzden biliyorum. Adımı 3'te kullanacağım. İlk başta her zamanki gibi deneme dikişi yapacağım ben. Ayarları altına yazacağım ama yine de söyleyeyim. Çok kalın bir ribana kumaş bu. Birlikte bakalım. Çok gevşek olmuş alt iplik. Onu sıkacağız. Şöyle bir 4'e getirelim. Bu iğne de çok gevşek. Bunu da bir 4'e getirelim. Onun dışında diğer iki ipin konumu doğru gibi görünüyor. Sadece bunlarla çözebiliriz belki. Tekrar deneyelim. Hala gevşek. Bunun bir 4,5 yapacağım. Bu sefer ayarlar tam oldu. Yan dikişleri kapatarak başlayacağım. Hemen bir manda alıyorum. Şimdi diğer yana dikeceğim. Sonra koldaki şu ufacık yeri kapatacağım. Diğer kolu da kapatıyorum. Bu kol iç dikişi bu arada.
Şimdi de kolları bedene takacağım. Kolun iki tarafı da eşitti. Bunun dikiş payını şöyle sola, bunun da şöyle sağa alarak tam ortalarını çakıştırıp mandallıyorum. Öyle mandalladım. Şimdi diğer tarafı da mandallayacağım ben. Yine birini sağa birini sola vererek dikiş paylarını mandallayacağım. Birini sağa birini sola verdim hemen. Ve mandallıyorum. Şimdi de mandalladığım yerleri dikeceğim. Tabi bu sırada hemen bir koltuk altını kontrol ediyorum. Çakışıyor mu diye. Evet, bu çizgiler çakışıyor. Dediğim çakışma da bu. Her zaman bahsediyorum. Koltuk altıyla yan beden dikişlerinin çakışmasına her zaman özen gösteriyorum. Diğer kolu da dikelim. Şu anda dikişleri bitti. Bundan sonra süsleme dikişlerine geçeceğim. Aynı zamanda bu süsleme dikişini yaparak biye ya da kenar kıvırma derdinden de kurtulmuş olacağız. Şimdi de onun ayarlarına geçelim. Kullanacağım dekoratif dikiş için çok dar bir kenar lazım. Bu yüzden soldaki iğneyi çıkartacağım ben. İğnenin ipini kesiyorum hemen. İğneyi çıkardım. Buradaki ayak R konumunda. Hemen yanına gidiyorum. Adım genişliğini 2 ile F arası bir değere getiriyorum. 0,7'ye getirdim diferansiyeli de. Tansiyon ayarlarımsa 2,5, 5 ve 7'de. Şimdi her yere bu dikişi yapacağım. Bu arada ben iki türlü de yapmayı denedim. Düz vermeyi de denedim. Biraz buradan gelerek vermeyi de denedim. Şimdi onların farkına da bakarız. Şu anda düz verdiklerim. Şimdikileri de biraz böyle ribanaları açarak vereceğim makinenin altına. Yani göze görülür bir fark yaratmıyor. O yüzden çok kasmaya gerek yok. Ben normal dikeceğim. Likanın desenini yaptım. Şimdi aynı şeyi kol ucuna ve etek ucuna da yapacağım. Kol ucunu yapabilmek için kol dikişini yapabilmek için burayı çıkartacağım. Böyle kullanacağım. Bu arada şunu da denedim. Yine bir şey fark etmedi. Buradan kumaşı verirken aşağıdan ve yukarıdan çekiştirmeyi de denedim. Yani çok zorlamaya gerek yok. Zaten buradaki bu efekti yapan şey diferansiyel sisteminin beslemesini değiştirmemiz. Bizim germemiz ya da gevşek bırakmamız fark etmiyor. O yüzden çok zorlamayın bence. Hem makineyi zorlamayın, yanlış bir şey yaparsınız. Zaten makine kendiliğinden bunu yapıyor. Baskı ayağım altta yine zincir alarak başlayacağım. Şimdi etek ucunu da yapalım ve bitirelim. Ben yaptım. Şimdi iplerini temizleyeceğim. Toplamda 23 dakika sürmüş benim yapmam. Kesip dikip ve süs dikişiyle birlikte. Yani dikiş makinesinden çok daha hızlı bir makine olduğunu daha önce de söylemiştim. Ve bu videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.